Bu videoda ChatGPT ile sıfırdan tarayıcıda çalışan bir Minecraft oyunu yapıyoruz. Hiç uzatmadan ekrana dönüyoruz ve başlıyoruz. Önceki ChatGPT versiyonlarında böyle deli gibi düzeltmeler yaptırarak bir uçak oyunu yaptırmıştım ama illallah dedirtmişti yani. Çünkü arkadaşlar sürekli unutuyor, eski yaptıklarını da bozuyordu. Bakalım yeni versiyonda böyle sorunlar olacak mı? Şimdi bunu Thinking yani geliştirilmiş modda yapacağız. Öncelikle bunu ayarlıyoruz. Sonra bir Minecraft oyunu yapacağız. Bir FPS oyunu için basit bir FPS kontrolcüsü yaz diyoruz. Ve yazıyor, ilk aşama tamam. Bununla karakterimizi kolayca kontrol edebileceğiz. Ve kendisi de ekliyor, diyor ki karakter bloklara çarpsın, yan blokların içinden geçemesin. Sadece evet devam diyorum. Thinking modunda bunun gibi çoğu özellik kendisi düşünüp öneriyor ki bu muhteşem. Ve birkaç dakikaya blok çarpışmamız da tamamlanıyor. Sonrasında yine bir öneride bulundu ama ben araya girip küp bloklar 64x64 olmalı. Minecraft'taki gibi 3 boyutlu bir çim blok, bir toprak blok, bir taş blok ve bir de su blok yap diyorum ve gönderiyorum. Birkaç dakika içinde küp bloklarımızın görselleri de gördüğünüz gibi oluşuyor. Çim, toprak ve taş bloklarımız hazır. Bundan sonra sadece oyunu yapmaya devam et diyoruz. Ve bu da okey. Şimdi kod alanının üzerindeki ön izlemeye tıklayıp ilk versiyonu deniyoruz. Deneyemiyoruz çünkü hatalar var ve oyun açılmıyor. Bu yüzden hataları düzelt deyip tekrar deniyoruz ve şimdi evet hatalar da düzeldi. Şimdi oyuna başla diyoruz. Evet, bloklarımız ve ana karamız çok fena görünmüyor. Ama kontrolde bazı sıkıntılar var. Mesela 180 derece döndükten sonra W tuşu geri tuşu haline geliyor. Yani bu çok sinir bozucu. O yüzden önce bunu düzeltmesini isteyeceğim. Düzeltme uygulanıyor ve okey. Evet, geri dönüyoruz ve tekrar bakıyoruz. Yönün değişmesi sorunu da çözüldü. Ama şu envanter kısmını da düzenlemek lazım. Envanterde item olmamalı arkadaşlar. Biz blok kırdıkça buraya gelmeli. Tarzanca da olsa nasıl olması gerektiğini yazıyorum ve gönderiyorum. Evet, bitti. Kontrolümüzü yapıyoruz ve bu sorunun da çözüldüğünü görüyoruz. Şimdi bir de şöyle bir sorun var arkadaşlar. Burada mouse hedefiyle karakter hedefi farklı. Bu yüzden verimli biçimde oynayamıyoruz. Bunu da basit bir promptla hemen düzelttirelim. Şöyle yazalım. Okey. Tamamdır. Hemen deniyoruz. Evet, şu an çok daha iyi bir kontrol sağlanmış durumda. Hedeflediğimiz blok da kontürlü biçimde görünüyor ve blok yüzeylerinde de daha rahat çalışabiliyoruz. Gayet güzel. Peki karakterimize bir tane de kol ekleyelim. Bunun için karaktere Minecraft benzeri pixel art bir kol ekleyelim. Blok ekleme ya da parçalama yaptığında bu kol görünsün yazıp enter diyoruz. Deniyoruz ve artık bir uzvumuz da var. Küçük ama performansı iyi. Şimdi su, ağaç kabuğu, ağaç yaprağı ve lav bloklarını yaptıralım. Suyu daha önce yaptırmıştık gerçi ama neyse bir daha yapsın, zararı olmaz. Evet, deniyoruz. Şu an mesela sol tıkla blok kırıp sağ tıkla da yerleştirebiliyoruz ve evet, ağaçlarımız da şu anda ana karamıza yerleşmiş durumda. Ancak şöyle minnak bir sorun var, zemine değmiyorlar. Ağaçların yere değmesini, ana karada ortada bir havuz olmasını ve karakterin de yüzebilmesini naçizane bir promptla talep ediyoruz. Direkt suyun içinden başladık ama Space'e basarak da yüzemiyoruz. Yani Space bir işe yaramıyor. Neyse, blokları kazarak çıkalım ve çevreye baktığımızda da arkadaşlar suyun zeminden yüksekte durduğunu görüyoruz. Tüm bunları düzeltmesi gerek. Ve promptumuzu yazıp ekleyelim. Ön izleme diyelim. Ve denediğimizde artık yüzebildiğimizi görüyoruz. Su seviyesi de uygun, sıfır seviyesinde, yani zemin seviyesinde, bu da tamam. Sonlara doğru geliyoruz. Sonlara doğru gelirken ana karamızı da biraz güzelleştirelim. Hemen iki küçük tepe, bir büyük bir küçük göl. 16 küçük büyük ağaç olsun. Bir yanardağ ve yanardağdan akan lavlar, gökyüzünde bulutlar ve bir güneş sipariş ediyoruz. Tamam, tüm bu isteklerimizi tamamladı. Okey diyor ki bunlarla son bir HTML dosyası yapayım mı diye sorarken ChatGPT reis biz dur bir dakika diyoruz. Çünkü bize bir cam barı yapması lazım. Diyoruz ki bize bir cam barı yap. Camları kalple göster. 10 canımız olsun. Suyun altında kaldığımızda, lavdan yandığımızda ya da 5 blok yüksekten düştüğümüzde bir can gitsin. Bunu da tamamlıyor ve zip paketimizi hazırlıyor. Gökyüzüne baktığımızda bulutlarımız ve güneşimiz biraz garip ama iş görüyor. Şöyle bir etrafa bakalım. Evet, kontrol başarılı. Kolumuz gayet şirin. Kırdığımız bloklar envanterimize geliyor. Ve ne yapalım arkadaşlar, buna böyle çok yavan oldu. Biraz da ses efekti ekleyelim. Bu efektleri ücretsiz olarak sunan pek çok site var ama ben bunları Adobe Firefly'da yapay zeka ile özel olarak oluşturacağım. Önce çimde yürüme sesi yapalım bakalım. Buraya yazalım. Tarzanca bir şeyler, bakalım ne çıkacak. Dinliyoruz. Bu ne ya?
180 kiloluk bir adam çime düşüyormuş gibi bir ses yaptı. Bu olmaz. Peki promptu değiştirip zayıf bir insan çimin üzerinde diyelim. Bunu yapsın. Bir bakalım ne çıkaracak ortaya. Dinleyelim. Evet, yani bu daha iyi. Diğer blok kırma, suya dalma, lavda yanma efektlerini de yapıp ChatGPT'ye bunları oyuna ekle diyorum. Kodu güncelliyor ve yeni dosyamı bilgisayarıma indirip bir klasörün içine indiriyorum ve açıyorum. Siz de böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir klasör oluşturun. İçinde bir index.html, bir de assets olan bir klasör olacak bu zip'in içinde. Bunları tek bir klasörün içine koyun ki arkadaşlar yolları şaşırmasın. Artık oyunumuz tamam. Hemen deneyelim. Şimdi biraz yürüyelim bakalım. Yürüme seslerimiz fena değil. Daha ince ayar yapabiliriz ama şimdilik böyle olsun. Bir de arkadaşlar şu yanma efektini denemek için kendimize hemen bir lavda yakalım. Lava doğru gidiyoruz. Şurada bir lav vardı, evet. Şunun köşesinden bir ilişelim. Evet, ses güzel. Canımız da gidiyor, gayet başarılı. Biraz da blok kıralım. Yani blok kırma seslerimiz de fena değil. Aslında her bir blok için farklı ses efektleri konulabilir. İşte toprak için ayrı, taş için ayrı, su için ayrı falan ama bunlarla da uğraşmak lazım. İstiyorsanız siz de yapabilirsiniz. Şimdi bir ev yapacağız arkadaşlar. Bunun için biraz odun topluyorum. Şöyle şuradan alalım, buradan alalım. Ağaç toplarken aklıma geldi. Ağaçların tekrar büyümesini de yapabiliriz. Biz bir ağacı kestiğimizde onun yerine başka bir rastgele ağaç büyümesini de aslında ayarlayabiliriz. Çünkü ağaçlar tükeniyor bir süre sonra. Yeterince odun topladık. Şimdi evin zemini için biraz toprak kazalım. Şöyle. Biraz buradan kazalım. Biraz da buradan şöyle bir dikdörtgen gibi bir şey yapalım. Arkadaşlar oyun bu haliyle gerçekten çok keyif verici oldu. Ben şu an acayip keyif alıyorum. Bir de bunu videoda göstermedim ama oyun çok kasma yaparsa kasmayı azaltmak için işte ağaç yapraklarının %50, %70 daha az olmasını isteyin. Daha az ağaç yaprağı olursa kasma daha da az oluyor. Zaten bize lazım olan yaprakları değil, genellikle kütükleri. Ben bunu denedim ve kasmayı azalttı. Evet, çok güzel oldu ya. Minecraft gibi gerçekten. İlerleyen zamanlarda işte zombiler gece gündüz döngüsü falan da ekleyeceğim. Kanalı takip edip bildirimleri açarsanız yeni versiyonları kanalın topluluk bölümünde paylaşacağım. Oradan online olarak ya da bilgisayarınıza indirip oynayabilirsiniz. Ben bunların kodlarını da size arkadaşlar bir Google Drive dosyasının içine koyup vereceğim. İndirebilirsiniz güvenle. Sadece HTML ve işte içinde ses efektlerinin olduğu SS dosyası olacak. Evimizi nihayet tamamladık. Şimdi önüne bir de süs havuzu yapalım şöyle. Evet, su dolduralım ve iş tamam. Yani burada mesela sıvıların akışkanlığı yok. Bu eklenebilir. Suyun yanından bir blok aldığınızda su oraya dolmuyor. Bu gibi özellikleri de ekleyebiliriz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile dokunarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.